Eğer dünyanın en güçlü ve en zengin insanlarından biri olsaydınız, kanunların, sınırların ve etik kuralların geçerli olmadığı bir yer inşa etmek isteseydiniz burası neresi olurdu? Oyun dünyası çoğu zaman hayal gücümüzün sınırlarını zorlar. Ancak bazen bir oyun kurgu olamayacak kadar tanıdık bir tablo çizer. Hitman üçlemesinin en gizemli bölümlerinden biri olan Isle of Gale sadece bir suikast görevi değil, modern dünyanın en karanlık sırlarına açılan bir kapı gibi. Haritalarda görünmeyen bir ada, maskelerin ardına gizlenmiş milyarderler ve dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir dokunulmazlık. Bunların hepsi bir yerden tanıdık geliyor. Peki Hitman bize bu elitist yozlaşmanın arka planını mı gösteriyor? Bugün Isle of Gale'in derinliklerine iniyoruz. Oyunun tasarımındaki ürpertici detayları, art cemiyetinin gerçek hayattaki karşılıklarını ve bu karanlık atmosferin Epstein vakasındaki gibi gerçek dünya olaylarıyla olan inanılmaz benzerliklerine bakacağız. Hazırsanız maskelerinizi takın. Ben Mahir Sere. Partiye hoş geldiniz. Modern dünyada artık her şeyin izlenebilir olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki telefonlar, uydular, Google Earth. Ancak gerçek şu ki dünyanın en zenginleri için görünmezlik hala satın alınabilir bir lüks. Hitman'daki Isle of Gale, Kuzey Atlantik'in hırçın sularında hiçbir resmi denizcilik haritasında yer almayan bir yer. Oyun bize şunu söylüyor. Eğer yeterince gücünüz varsa coğrafyayı bile manipüle edebilirsiniz. Bu size sadece bir oyun tasarımı gibi gelebilir. Ancak gerçek dünyaya baktığımızda taşlar yerine oturuyor. Jeffrey Epstein'in o meşhur adasını düşünün. Resmi kayıtlarda Little St. James olarak geçen bu yer aslında modern dünyanın en karanlık labirentiydi. Adanın en yüksek noktasına yükselen o mavi şeritli tapınağı düşünün. Yerel halk Epstein'in buraya devasa bir piyano taşıttığını iddia ediyordu. Ama FBI baskınında ortaya çıkanlar çok daha başkaydı. Tapınak aslında devasa bir yeraltı kompleksine inen, asansörlerin gizlendiği bir paravandı. Görgü tanıkları yerin metrelerce altında ses geçirmeyen odalar ve labirent gibi uzanan tünellerden bahsediyordu. Tıpkı Isle of Gale'deki gizli mahzenler gibi. Ama asıl kan donduran detay binaların içindeydi. Her odada, her banyoda, hatta en mahrem alanlarda bile duvarların arkasına gizlenmiş profesyonel kamera sistemleri bulundu. Epstein burada sadece bir suç ağı kurmamıştı. Dünyanın en güçlü isimlerini kendi adasına kaydettiği görüntülerle avucunun içine aldığı devasa bir şantaj mekanizması inşa etmişti. Adadaki malikanenin bir odasında bulunan tam donanımlı dişi koltuğu ve duvarda asılı duran tuhaf Ruslu maskeler ise bu adanın bir tatil yerinden ziyade elitlerin her türlü yasadan muaf olduğu, karanlık bir oyun alanı olduğunu kanıtlıyordu. Yıllarca üzerinde ne yapıldığına dair kimsenin fikri yoktu. Çünkü bu tarz özel adalara giriş yapmak yasaktır. Isle of Gale'de de olduğu gibi adaya yaklaşan her türlü yabancı sinyal anında bastırılır veya fiziksel olarak engellenir. Bu sadece bir gizlilik değil, bir egemenlik ilanıdır. Kendi topraklarınızda kendi yasalarınızı koyarsınız. Isle of Gale'in mimarisi de tesadüf değildir. Bir ortaçağ kalesi gibi görünse de içi son teknolojiyle donatılmıştır. Neden bir gökdelen değil de bir ada? Çünkü bir adayı savunmak bir şehri savunmaktan daha kolay. Bugün Silikon Vadisi milyarderlerinin neden Yeni Zelanda'da veya okyanusun ortasında izole araziler topladığını sanıyorsunuz? Sosyologlar buna seçkin ayrılıkçılığı diyor. Toplumdan kaçmak değil, toplumun üzerindeki hukuk sisteminden fiziksel olarak kopmak. Bir diğer örnek ise Kaliforniya'daki Bohemian Grove. 11 kilometrelik ormanlık alan. 100 yılı aşkın süredir orada neler döndüğüne dair dış dünyaya sadece kırıntılar sızıyor. Burası 2700 dönümlük devasa bir Redwood ormanı ve sadece dünyanın en güçlü erkeklerine özel. Amerika başkanları, teknoloji devleri, bankacılar ve medya patronları her yıl Temmuz ayında burada toplanıp Isle of Gale'deki o ürpertici sahneleri aratmayacak bir ritüel gerçekleştiriyorlar. Cremation of Care, yani kaygıların yakılması. Göl kenarında 12 metre boyundaki devasa bir beton baykuş heykelinin önünde pelerinler ve meşaleler eşliğinde bir tabutu yakıyorlar. Kulağa garip bir kamp aktivitesi gibi gelse de burası aslında dünyanın kaderinin tayin edildiği yer. Örneğin milyonlarca insanın hayatını değiştiren atom bombasının temelleri olan Manhattan projesi 1942 yılında bu ormandaki gizli toplantılarda planlandı. Girişin imkansız olduğu, güvenliğin termal kameralar ve askeri disiplinin sağlandığı bu ormanda dokunulmazlar kendi kurallarını yaşıyorlar. Bu adaların en büyük özelliği ise bölge dışılık ilkesidir. Bir suç işlendiğinde hangi ülkenin yasası devreye girecek? Hiçbirinin. Çünkü ada sahipsiz sularda veya özel mülkiyeti altındadır. Isle of Gale'de gördüğümüz o sınırsız yozlaşma atmosferi aslında hukukun bittiği, sadece paranın konuştuğu o coğrafi boşlukların bir sonucudur. Isle of Gale'e adım attığınızda karşılaştığınız ilk şey lüks değil, katı bir hiyerarşidir. Ark cemiyetinde paranın miktarı değil, o paranın sisteme ne kadar hizmet ettiği önemlidir. Beyaz maskeli müritler aslında sistemin müşterileridir. Onlar içeri girmek için servetlerini feda eden, kabul görmeyi bekleyen yeni zenginlerdir.
Mavi Perili'nin mimarlar ise sistemi tasarlayanlar, mühendisler ve lojistik devleridir. En tepede ise her şeye yön veren altın maskeli mütevelliler bulunur. Bu yapı bize gerçek dünyadaki lobicilik ve networking faaliyetlerinin en uç noktasını gösteriyor. Davos zirvelerinden kapalı grup toplantılarına kadar güç her zaman katmanlıdır. Hitman bize şunu hatırlatıyor. En alttaki %1 bile en tepedeki %0.1'in yanında sadece birer piyon ve finansman kaynağıdır. Tıpkı Epstein'in kara defterindeki bazı isimlerin sadece orada bulunmak için servet ödemesi ama asıl kararları veren çekirdek kadrodan asla haberlerinin olmaması gibi. Peki neden hepsi maske takıyor? Psikolojide buna bireysellikten uzaklaşma denir. Maskeyi taktığınızda kendi kişisel ahlak değerlerinizden sıyrılıp grubun ahlakına veya ahlaksızlığına katılırsınız. 1971'deki ünlü Stanford hapishane deneyinde görüldüğü gibi insanlar kimliklerini gizleyen üniformalar veya maskeler taktıklarında normalde asla yapmayacakları zalimlikleri çok daha kolay yapabiliyorlar. And while I was doing it, I didn't feel any regret. I didn't feel any guilt. Isle of Gail'deki o soğuk, hissiz atmosferin kaynağı budur. Maske bir günah işleme özgürlüğü sağlar. Eğer kimse kimsenin suratını görmüyorsa orada yaşanan hiçbir şey gerçekten yaşanmamıştır. Bu dokunulmaz elitlerin hukukun üzerinde olma yanılsamasının görselleşmiş halidir. Maske takan bir milyarder artık insan değil, sistemin bir parçasıdır ve sistemler vicdan azabı çekmezler. Cemiyetin en karanlık tarafı ise bir hayatta kalma kulübü olmasıdır. Onlar dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanmıyorlar. Aksine dünyanın çökeceğini biliyorlar ve bu çöküşten sadece kendilerini kurtarmayı planlıyorlar. Teknoloji teorisini Douglas Rushkoff'un anlattığı o meşhur hikayeyi hatırlayalım. Bir grup milyarder ona şunu sormuştu. How do I maintain control of my security staff after the event? Hitman'daki Ark Teammate'i tam olarak bu sorunun cevabıdır. Onlar sığınaklarını inşa ettiler, kaynaklarını topladılar ve sadakate ayrıcalıklı bir sınıf yaratarak sağladılar. Isle of Gail bir tatil adası değil, modern dünyadaki Nuh'un gemisidir. Ama bu gemiye sadece davetliler binebilir. Peki bu insanların bir araya gelip yaptığı o garip ritüeller, bu adadaki insanlar yapay zekayı finanse eden, borsaları yöneten, uzaya roket gönderen bilim ve mantık insanları. Peki neden gecenin karanlığında yüzlerinde maskelerle devasa bir ateşin etrafında toplanıp ilkel kabileler gibi ayin yapıyorlar? Hitman'daki Phoenix töreni bize modern elitlerin mantıklı açıklanamayan o karanlık yüzünü gösteriyor. Bu sahne oyunun yapımcılarının hayal gücünden çıkma değil. İlk bölümde de bahsettiğimiz 1872'den beri Kaliforniya ormanlarında toplanan dünyanın en güçlü erkeklerinin gerçekleştirdiği ritüel. Hitman'da gördüğümüz o devasa heykelin yakılması bu gerçek törenin birebir simülasyonudur. Ritüelin mantığı son derece basittir. Sembolik olarak insani kaygılarını yani vicdanlarını ateşe atarlar. Böylece ertesi gün dünyanın kaderini etkileyecek kararlar verirlerken vicdan azabı çekmezler. Oyun bize şunu söylüyor. Büyük suçlar işlemek için önce o ateşte vicdanınızı yakmanız gerekiyor. Sosyologlara göre bu ritüellerin çok pratik bir amacı vardır. Grubu birbirine kilitlemek. Eğer dünyanın en saygın iş adamları hep birlikte maske takıp ateşin etrafında çığlık atarsa bu onların arasında kırılmaz bir sır bağı oluşturur. Buna kolektif coşku denir. Epstein'in adasındaki o garip tapınak yapısını veya Gail adasındaki töreni düşünün. Dışarıdan bakanlar için delilik gibi gözüken bu eylemler içeridekiler için bir sadakat testidir. O ateşi birlikte izleyenler artık birbirlerine ihanet edemezler. Dikkatli bakarsanız oyunun mimarisi tesadüf değildir. Tapınaklar, dikili taşlar ve gözetleme kuleleri. Bu semboller biz sıradan insanlardan farklıyız. Biz tarihi yazanlarız mesajını verir. Gerçek dünyada da Jeffrey Epstein adasındaki o tuhaf tapınak yapısı yıllarca tartışıldı. Neden bir insan kendi özel adasına hiçbir dine ait olmayan bir tapınak inşa eder? Cevap Isle of Gail'de gizli. Çünkü onlar kendilerini insanlığın koyduğu kuralların ve inançların üzerinde kendi yarattıkları bir mitolojinin kahramanları olarak görüyorlar. Hitman Isle of Gail sadece başarılı bir bölüm tasarımı veya eğlenceli bir suikast simülasyonu değil. Bu oyun modern dünyanın en karanlık, en konuşulmayan gerçeklerine tutulmuş bir ayna. Bizi korkutan şey Isle of Gail'in fantastik olması değil, bu kadar mümkün olması. Bugün dünyada üzerinde kuş uçurtulmayan, Google Earth'te sansürlenen veya sadece belirli koordinatlara sahip insanların yanaşabildiği düzinelerce kara parçası var. Bizler bu adaları sadece oyunlarda birer bölüm olarak görüyoruz. Ama o adaların gerçek sahipleri için buralar kanunların esnediği, ahlakın askıya alındığı ve tarihin yönünün tayin edildiği sığınaklar. Hitman bize bir suikastçı olma şansı veriyor ama belki de asıl verdiği şey o kalın duvar
duvarların ardındaki gerçekliği görme iznidir. Şimdi kendinize şunu sorun. Yarın Isle of Gale gibi bir yer gerçekten keşfedilseydi buna gerçekten şaşırır mıydınız? Yoksa içten içe bunun gerçekten var olduğunu bilir miydiniz? Gerçek dünya bazen en karanlık oyun senaryolarından bile daha karmaşık ve acımasız olabilir. Biz sadece yüzeyde kalanları görüyoruz. Derinlerde ne olduğunu ise sadece maskesi olanlar biliyor. Oyun geliştiricileri bize fantastik bir hikaye anlatmıyor. Onlar haber bültenlerinde görüp de anlamlandıramadığımız, üzeri örtülen o dokunulmazlar dünyasını deneyimlememizi sağlıyor. Belki de bu yüzden bu bölümü oynarken hissettiğimiz şey sadece heyecan değil, aynı zamanda tanıdık gelen huzursuz edici bir gerçeklik hissidir. Eğer oyunların sadece eğlence değil, derin birer anlatı olduğunu düşünüyorsanız ve bu tarz karanlık sırlar serisinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve sizin bildiğiniz bu gerçek hayattan ilham alınmış dediğiniz neler var yorumlara bekliyorum. Ben Mahir Sere ve asla bir ada satın almayacağıma söz veriyorum. Kendinize dikkat edin.